Yutulmuş Yıldız Bölüm 601, Cehennemin kapılarına zorla girmek. Derin buz gibi mağarada, buz ayısı tek başına, neşe içinde yürüyordu. Ne olursa olsun, sonunda derin uçurum dünya alanını terk ettim. Buz ayısı Lofeng'e göre, derin uçurum dünyası dışında İblis Nokta'nın geri kalanının Lofeng için hiçbir tehdidi yoktu. İleri doğru ilerledi ve hızlı bir adım attı, bir süre sonra zaten bir mağaranın sonuna ulaştı. Orada mağaraların hepsi kesişiyordu, toplam 395 mağara yolu. Ah! Buz ayısı aptalca etrafına baktı. Büyük bela. Şu anda başım belada. Buz ayısı Lofeng aniden bir sorunun farkına vardı, sahip olduğum tek anı buraya gelmek için izlediğim yol. Ve şimdi o yolu takip ederek geri dönebilecek yolum var. Yüzlerce mağaraya bağlı bir mağara olan Demon Not'tan da herhangi bir mağara diğerlerine bağlanır. Yol inanılmaz derecede karmaşıktı, süper bir labirent olduğu söylenebilirdi. Demon Not Dağı'nı keşfetmeye gelen normal savaşçılar bile, eğer hatırlamazlarsa, genellikle eski yollarını ezberler ve rastgele araştırırlardı. Labirentten çıkış yolunu bulmaları uzun yıllar alacaktı. Ben ne yaparım? Daha önce bu bölgede hiç bulunmadım. Önümdeki diğer 394 mağaradan hangisini seçmeliyim? Buz ayısı ilerideki devasa mağaralara baktı, bazıları eğilmiş, bazıları düz, bazıları yanlara doğru eğilmişti, o anda ne yapacağını bilmiyordu. Hiç keşfetmediği yollar. Ve geri adım atamazdı. Lofeng hızla içinden düşündü. Başka yolu yok, sadece bir tane, başka insanları bulmalıyım. Diğer insanlar çıkış yolunu bilmeli. Sonuçta normal şartlarda buraya gelebilenler geri dönebilirler. Lofeng gibi kendilerini farklı yerlere gitmeye zorlayan kötü deneyimlere sahip insanlar son derece nadirdir. Buz ayısı Lofeng rastgele bir mağara seçti ve yarım gün sonra içeri girdi. O kadar şanssızım ki, yolu kapatan bir canavarla karşılaştım. Şans eseri, bu sadece evren seviyesinde aptal bir canavar. Alnında iki beyaz boynuzu olan inanılmaz derecede sıska sarı cübbeli bir adam, önündeki buz ayısına baktı ve ardından sırtından iki büyük çekici gelişigüzel salladı. İki kırmızı çekiç. Aptal canavar, benden önce öl. Sıska adam anında şeytani bir bulanıklığa dönüştü ve buz ayısına doğru koştu. Buz ayısı devasa buz pençesini şimşek hızıyla salladı. Bu nasıl olabilir? Evren seviyesinde bir canavar nasıl bu kadar hızlı hareket edebilir? Sıska adam şaşkınlıkla gözlerini fal taşı gibi açarak baktı. Devasa ayı pençesi o kadar hızlıydı ki ondan kaçamadı, tam ona çarptı, onu darmadağın etti ve sert bir şekilde yan duvarlara çarptı. Parçalanmış vücut yere düştü. Buz ayısı yerdeki cesede baktı, ardından ona doğru yürüdü ve eşya aramaya başladı. Aslında yapay zekaya da kuantum bilgisayar yok, bu yüzden şanssızız. Buz ayısı anında bulanıklaştı ve tekrar Lofeng'in toprak bedenine dönüştü. Lofeng cesede baktı, kaşlarını çattı, şeytan noktağının dışında bir harita bulmam gerekiyor ve haritalar, normalde savaşçıların hafızalarında saklanır. Ayrıca normalde yolları kaydetmek için bir kuantum bilgisayar taşırlar. Ancak bu punkta öyle bir şey yok gibi görünüyor. Doğru, 9 yıldızlı okyanus yeri, her ne kadar bazı üst kademelerde kuantum bilgisayarları olsa da. Ama burası sonuçta bir yerli yeri, kuantum bilgisayarları olan çok az. Lofeng sorunluydu. Bu aborijinlerin yolları gerçekten de hafızalarında ezberlenmişti, ancak anılar arasında araştırma yapmak gerçekten zahmetliydi. Normalde ruh aracılığıyla hipnotizma kolaydı, en kolayı anılarının bir kısmını zorla silmekti, en zoru ise parçalara ayırıp araştırmaktı. Ruh tekniklerinin ustası bile bir kişinin hafızasını kolaylıkla silebilirdi. Ancak gizemleri gerçekten araştırmak ve belirli bilgileri kurtarmak hala son derece zordu. Ve bu yerlilerin hepsi en azından evren düzeyindeydi. Evren seviyesindeki savaşçıların ruh güçleri zaten çok güçlüydü. Lofeng onları kolayca hipnotize etmeyi başardı ama anılarını tek başına silmek zaten neredeyse imkansızdı. Araştırma yapmak kesinlikle imkansız bir şeydi. Muhtemelen yalnızca ölümsüzler, evren düzeyindeki bir savaşçının anılarını doğrudan araştırabilirdi. Rakibini hipnotize edip bana yolu söylemesini mi istiyorsun?
Lo Feng başını salladı. Bu iblis notu da süper bir labirent. Yollar inanılmaz derecede karmaşık. Sadece yolların sayısı sayısız. Evren seviyesinde bir serseri yakalayıp ona yol göstermek mi? Lo Feng başını salladı. Yine de hayır. Hareket hızım çok hızlı. İblis notalarını umursamama gerek yok. Ancak bu evren seviyesindeki yerlilerin onlara karşı inanılmaz derecede dikkatli olmaları gerekiyor çünkü daha güçlü biriyle karşılaştıklarında zombiye dönüşeceklerdi. Lo Feng nasıl düşünürse düşünsün yine de bir kuantum bilgisayar veya yapay zeka aramanın daha iyi olduğunu düşünüyordu. Ne olursa olsun, Demon Not Dağı'na gelebilenlerin hepsi 9 yıldızlı körfezin güçlü savaşçılarıydı. Bunların küçük bir kısmının kuantum bilgisayarları olması gerekiyor. Lo Feng bir yerli kılına girdi ve yoluna devam etti. İblis Notu Dağı'ndakiler gerçekten de delirmişlerdi. Lo Feng mağaralarda herhangi biriyle karşılaştığı sürece kendilerini Lo Feng'den daha güçlü sanan kişiler hemen harekete geçip onu öldürmeye çalışacaklardı. Lo Feng 4 gün geçirdi, 9 aborijini öldürdü, 9'unu öldürdükten sonra sonunda aborijinlerin kuantum bilgisayarını kurmasını sağladı. Babata, hacıkla ve çıkış yolunu bul. Lo Feng emretti. Anlaşıldı. Babata hızla ortalama bir kuantum bilgisayarına sızdı. Yolu zaten buldum. Babata heyecanla, yakında yola çıkabileceğiz dedi. Ah! Lo Feng neşe dolu bir ifade ortaya çıkardı. Nihayet. Sonunda Demon Not Dağı'ndan ayrılmayı başardı ve bu gerçekten kolay olmadı. Gümbürtü, güçlü, biçimsiz bir enerji o bölgeyi geçti. Lo Feng hiçbir şeyin farkına varmadı, ancak Babata hemen bağırdı. Lo Feng, dikkatli ol, bu bir dünya enerji taraması. Yakınlarda bir sektör lordu savaşçısı olmalı. Sektör lordu mu? Lo Feng kaşlarını çattı. Sektör lordu savaşçılara karşı Lo Feng pek korkmuyordu. 19.3 kilometre. 10 kilometre, o burada. Babata bağırdı. Ancak Lo Feng uzaktaki geniş buz mağarasına bakarken sadece kaşlarını çattı, hızla bir silüet belirdi, gümüş tenli, hiç saçı olmayan, alnında 2 kavuslu boynuzu olan bir adamdı. Lo Feng'e avını avlayan bir aslan gibi baktı, güçlü bir şeytani enerji yaydı. Sen, evrenin 9. seviye bir serseri olarak, aslında 3. seviye bir etki alanı lordu savaşçısını öldürebilirsin. Gümüş tenli sektör lordu soğuk bir şekilde şöyle dedi, görünüşe göre üzerinde bazı hazineler var. Lo Feng ona soğuk bir şekilde bakmaya devam etti, aniden döndü ve kaçtı. S.O.O. Lo Feng inanılmaz derecede hızlı kaçtı. Kaçmak mı istiyorsun? Gümüş tenli sektör lordu hızla onu takip etti. Babata, bu serseri ne kadar güçlü. Lo Feng kaçarken hızla Mosha klanının üyesine geçti. Mosha klanının üyesi, Lo Feng'in sahip olduğu yerli formunu hemen aldı. Sektör lordu seviye 5. Babata dedi. Ah, sadece 5. seviye mi? Mosha Lo Feng'in yüzünde bir gülümseme ortaya çıktı. Küçük serseri, kaçamazsın. Silüet neredeyse anında Lo Feng'in önüne ulaştığında o soğuk ses Lo Feng'in kulaklarında yankılandı. Mosha Lo Feng tuhaf bir hareketli parladı, aslında döndü ve geldiği yöne doğru kaçtı. Aynı anda görünürde basit bir şekilde yapılmış bir lazer silahı belirdi eller. E9 lazer silahı. Bu lazer silahı otomat yarışının tarzına sahipti, basitlik. Bu, 3. seviye bir alan lordunu öldürmek için kullandığın silah mı? Lazer silahına benziyor. Haha, bu nadir bulunan değerli bir şey. Gümüş tenli sektör lordunun sesi mağaralarda yankılanıyordu. Yine de Lo Feng'e saldırmaya devam etti. Hızı şok ediciydi. S.O.O. Mosha Lo Feng şiddetle döndü ve parlayarak saldırıdan kolayca kaçtı. Ne? Gümüş tenli sektör lordunun ifadesi büyük ölçüde değişti. Mosha Lo Feng'in ani dönüşü ve parlaması, gösterdiği anlık hız, tek kelimeyle inanılmazdı. Aslında hız açısından 5. seviye sektör lordunu geride bıraktı. E9 lazer uyarı ışığı kırmızıdan yeşile döndü. 0,1 saniye geçmişti. Depolama tamamlandı. Lo Feng yavaşça düğmeye bastı, soğuk bir şekilde öfkeli sektör lorduna baktı, dudakları yavaşça kelimeleri söylerken ses çıkarmadan git ve öl, dedi. Son derece göz kamaştırıcı beyaz ışık sütunu anında sektör lordunun içinden geçerek mağaranın donmuş taş duvarlarına doğru ilerledi, buz tabakası eridi ve havayı buhar doldurdu.
Kara taş anında parçalandı ve mağaradaki aşırı düşük sıcaklık aniden aşırı yüksek sıcaklıklara çıktı. Sıcaklıktaki büyük değişiklik içeride daha fazla buharın yükselmesine neden oldu. Çok hızlı bir şekilde her şey tekrar donmaya başladı. Kajha. Kajha. Lu Feng kırık buzun üzerine bastı ve neredeyse tamamen parçalanmış bedenin olduğu yere doğru yürüdü. O sırada sadece zırh kalıntıları kalmıştı. Cehennemin girişi yok ama ölmeye zorla girdin, kimi suçlayabilirsin? Lu Feng diz çöktü ve hızlı bir şekilde sektör lordunun uzay yüzüğünü buldu, ruh enerjisini kullanarak içeri girdi ve bir taramayla gülümsemesini ortaya çıkardı. Haha! Buraya sadece ölmeye gelmediniz, hatta hediyelerle bile geldiniz. Bir sektör lordu gerçekten de bir sektör lordudur. Pek çok siyah etiket var. Lu Feng inanılmaz derecede neşeliydi, büyük miktardaki siyah etiketleri uzay yüzüğünde tuttu. Bu yeni grupla topladığım siyah etiketlerin sayısı 9800'ün üzerine çıktı. 10.000'e ulaşmak için biraz daha fazlasına ihtiyacım var. İblis notu mirasına başlamadan önce Lu Feng zaten 800.000'e yakın siyah etiket toplamıştı. Artı yeni parti gerçekten 10.000'e yakındı. Sadece 100'ün biraz üzerine ihtiyacı vardı. 100'den fazla siyah etiketi toplamak kolay olmalı. Sadece 8 veya 9. seviyedeki bir alan lorduyla tanışmam gerekiyor ve muhtemelen bu kadarına sahip olacağım. Lu Feng son derece neşeliydi, çıkış yolunu takip etmeye başladı. Çıkışta 10 kişiyle daha karşılaştı. Dünya bedeninin yaydığı evren seviye 9 gücüyle gerçekten de birçok etki alanı lordu seviyesindeki yerlileri ona saldırmaya çekmişti. Doğal olarak hepsi Lu Feng tarafından kolayca öldürüldü. Bu da onun toplam siyah etiket sayısının doğal olarak 10K'ya yükselmesine neden oldu. Haha, sonunda çıktım, sonunda Şeytani Not Dağı'nın süper labirentinden çıktım. Lu Feng, Şeytan Notu Dağı'nın en dıştaki mağara çıkışından hemen uçarken gülümsedi. Bölüm 602, Büyük Ödül. Lu Feng en dıştaki mağaradan uçarken her zaman aynı buz taşıydı, bir bakışta sonsuz alanı gördü. İçinde kendini rahat ve özgür hissetti. Sonunda çıktım. Burada, Demon Not Dağı'ndaki yolculuğum sona erdi. Lu Feng dönüp devasa sonsuz iblis dağına baktı, diye bağırdı içeriden. Bu da yaptığı yolculuktan elde ettiği ödül gerçekten şok ediciydi. İblis notası mirası onun ruh enerjisi genliğini 3200'ün üzerine çıkarmıştı. Birçok ruh okuyucusu normal koşullar altında yalnızca 100'e ulaşabiliyordu. Dünyanın deitilerinde ilerleme kaydetmek kişinin gücünü en fazla 27 katına kadar arttırıyordu. Bu miras paha biçilmez bir hazineydi. Çok zayıf olmam çok yazık, ruhum ancak bu kadarını kaldırabilirdi. Zirve sektör lordu seviyesinde olsaydım ve altın ruh meyvesini kullansaydım muhtemelen ikinci kısma geçebilirdim ve bir kez ikinci bölümün merdivenlerine basarsam muhtemelen sonunu, ikinci bölümün türbesini görebilirim. Lu Feng'in içi beklentiyle doluydu. O zamanlar Lu Feng birinci bölümün yaklaşık %10'unda durduğunda birinci bölümün tapınağını zaten görebiliyordu. Tahminine göre türbenin ortaya çıkması için ikinci bölümün yaklaşık %10'una ulaşması gerekiyordu. Kendini gösterdiğinde ancak o zaman içindeki hazineyi elde edebilecekti. Ne yazık ki sadece birinci bölümün son kısmına gelebildim. Eğer ikinci bölümün %10'una ulaşabilirsem, ikinci tapınaktaki hazineyi almak için Mosha klanını kullanabileceğim ve onu kullandıktan sonra bir kez daha çok daha ileri gidebileceğim. Tırnak işareti. Lu Feng, İblis Not Dağı'na bakıp uzaktan haykırırken, gümüş giyimli asalardan oluşan bir ekip hızla uçtu. Majesteleri. Majesteleri Lu Feng. Gümüş giyimli personelden oluşan ekip uçarak saygıyla eğildi ve aralarından bazıları sürekli olarak Demon Not Dağı'ndan ayrıldığınız için tebrikler diyordu. Lu Feng başını salladı. Lütfen bizi takip edin. Ekip tereddüt etmeye cesaret edemiyormuş gibi görünüyordu. O zamanlar Demon Not Mountain'de 2 telif hakkı vardı. Biri Lu Feng, diğeri ise son aşama bölgesinin bir üyesiydi. Statü açısından Lu Feng doğal olarak çok daha yüksekteydi. Personel saygılı bir şekilde Lu Feng'i Şeytan Dağı'nın eteğindeki saraya doğru yönlendirdi.
Majesteleri Lu Feng. Beyaz kıyafetli bir silüet hızla uçtu. "Ah, sen misin, Yi Zhang?" Lu Feng beyaz giysili genci hemen tanıdı, 12 yıl önce geldiğinde ona liderlik eden kişi oydu. Majesteleri hala adımı hatırlıyor. Beyaz giysili genç çok etkilenmiş görünüyordu. Aynı anda şöyle dedi, "Majestelerinin Demon Not'tan toplam 12 yıl kalması ve güvenli bir şekilde çıkması gerçekten etkileyici." Her ne kadar öyle söylese de, beyaz giysili genç içeriden şok olmuştu. Eğer yetkili Poyu, Lu Feng'in ortaya çıktığını öğrenirse muhtemelen pek mutlu olmazdı. Soğuk sarayın içinde. Poyu tahtında oturuyordu, bitmeyen enerjisi Lu Feng'in ve beyaz giysili Yi Zhang'ın yanından geçip gitti, onlar farkına bile varmadan, onun yeteneği sayesinde Babata'nın taramacağızı bile onu tespit edemedi. Sonuçta güç açısından. Poyu o zamanlar Huyanbo'dan biraz daha güçlüydü, üstelik ruh tekniklerine de odaklanmıştı. Bu Lu Feng aslında hala hayatta, 12 yıl boyunca Demon Knot Mountain'de kalıyor, onun gerçekten bir yeteneği var. Poyu usulca dedi, gözleri soğuk bir şekilde parlıyordu, Kaçha, nefis bir yeşim taşına benzeyen sağ eli anında sağ kol desteğini ezdi ve onu toza çevirdi. "Ancak bir gün gelecek," dedi Poyu usulca. "Ne?" Poyu'nun ifadesi büyük ölçüde değişti. 10.000 siyah etiket, yani Lu Feng gerçekten 10.000 siyah etiket mi topladı? Poyu eskisi kadar emin değildi, elinde kalan tek şey şok ve öfkeydi. Lu Feng, genç Yi Zhang ile yürürken sohbet ediyordu. 10.000 siyah etiket mi? Beyaz giysili Yi Zhang, Lu Feng'e bakarken şokla doldu. "Majesteleri Lu Feng, bu 10.000 siyah etiketi toplamak, hayatta kalma görevinden bile daha zor. 10.000 siyah etiketi toplamayalı uzun zaman oldu. Sadece Mo daha önce bunu tamamlamamıştı." "Mo'lu?" Lu Feng kaşlarını çattı, "O da mı tamamladı?" 10.000 siyah etiket toplamanın en hızlı yolu sektör lordu savaşçılarını öldürmekti. Ve 9. seviyedeki bir evrenin sektör lordlarını öldürmesi ne kadar imkansızdı? Basitçe güce güvenmek imkansızdı, yardımcı yaşam formlarına, teknolojik silahlara ve benzerleri güvenmek zorunda kalacaklardı. Mosha klanının vücuduna ve E9 lazere, yani ikisinin birleşimine güveniyordu. Mulu ne kullandı? Doğru. Beyaz giysili genç başını salladı, "Majesteleri Moğlu gerçekten de bunu tamamladı, ancak ayrılmadan önce Demon Knot Mountain'de yalnızca 3 yıldan fazla kaldı." Hızı kesinlikle hızlıydı. Lu Feng kayıtsızca güldü, "Tek başına 10.000 siyah etiketi toplamak son derece zor, bunu tamamlamak 12 yıla kadar sürdü. Bu Moğlu, gerçekten de siyah etiketleri benden çok daha hızlı topladı." Beyaz giysili genç, "Majesteleri Lu Feng, siyah etiketleri toplamak için 12 yıl boyunca direnmeniz, irade gücünüz şok edici." Bu sözleri söylemesine rağmen içinde huzursuzluk vardı. Bu mutlak dahi Lu Feng, yeterince siyah etiket toplayamayacak kadar intihara meyilliydi. Aslında 12 yıl boyunca İblis Not'ta kaldı. Bu imkansız seviyedeki bir görev yeriydi. 12 yıl kaldı. Birinin şansı iyi olsa bile yine de sonunda buluşacaktı sektör lordu yerliler ve sektör lordu canavarlar. Nasıl hayatta kalmayı başardığını gerçekten bilmiyorum. Beyaz giysili genç Yi Zhang kendi kendine mırıldandı. Bir süre sonra Yi Zhang, Lu Feng'i bir saraya getirdi. "Majesteleri Lu Feng, 10.000 siyah etiket elde ettiğinizde doğal olarak büyük ödülü alabileceksiniz. Bu büyük ödül, burada sanal evren şirketi tarafından görevlendirilen Gökyüzü Tüyü İmparatoru tarafından kişisel olarak size sunulacak." Yi Zhang gülümsedi, "Lütfen biraz bekleyin, gidip onları bilgilendireceğim. Lütfen Gökyüzü Tüyü İmparatoru'nun sizi görmeye gelmesini bekleyin." "Anlaşıldı." Lu Feng başını salladı. Yi Zhang'ın gidişini izlerken Lu Feng şok oldu. Gökyüzü Tüyü İmparatoru mu? Öğretmenini bu kadar uzun süre takip ettikten sonra Lu Feng birkaç mutlak varlığı, imparator seviyesindeki ölümsüzler arasındaki seviye farkını ve bunların evren ülke liderlerinin seviyesine son derece yakın olduğunu duymuştu. Tıpkı öğretmeni Turyan İmparatoru gibi. Ve Gökyüzü Tüyü İmparatoru daha önce hocasının bahsettiği imparatorlardan biriydi, hatta bu isme özellikle iltifat etmişti. İmparator seviyesindeki ölümsüzler arasında gerçek yanın başa çıkamayacağı çok az kişi vardı ve Göktüğü İmparatoru da onlardan biriydi.
Öğretmenimin söylediğine göre bu gök tüyü imparatoru uzay ve zaman kanunlarına hakim, evrenin ilkel kaos tabletini uygulayan mutlak bir varlık. Öğretmenim bile onunla başa çıkamıyor, sanal evrende son derece yüksek bir konuma sahip şirket. Lu Feng'in içi beklentiyle doluydu, gerçekten böyle efsanevi bir insanla tanışmak istiyordu. Gerçek Yan İmparatoru gibi gökyüzü tüyü imparatoru da başka bir efsanevi seviye varlıktı, Sis İmparatoru çok daha aşağıdaydı. Bir süre sonra, Majesteleri Lu Feng, gökyüzü tüyü imparatoru Lord şu anda tüy sarayında bekliyor. Beyaz giysili Change gülümsedi ve lütfen beni takip edin dedi. Lu Feng başını salladı, hemen beyaz giysili Zhang'ı takip etti ve dağın eteğindeki birçok saraya doğru uçtu. Yaklaşık 2 dakika uçtuktan sonra 100 kilometre yüksekliğindeki görkemli devasa bir saraya vardılar. Bu sarayın tüm dış duvarları her tarafa kazınmış garip kuş benzeri yaratıklar. Bu kuş canlılarının 3 kanadı ve 3 gözü vardı, başlarının üstünde taç benzeri tüyler vardı. Özel olan, dikey gözlerinden biriydi, bunlar sadece devasa gravürler olmasına rağmen, kuşların bir gözü, sanki uzay ve zamanın ötesini görebiliyormuş gibi, hala kemik ürpertici bir his veriyordu. Majesteleri, lütfen içeri girin, sizi burada takip etmeme izin yok. Beyaz giysili Zhang sarayın dışında duruyordu. Dışarıda düzenli bir şekilde duran altın zırhlı muhafızlar Lu Feng'in geçmesi için bir yol açtı. Orada 1000'den fazla muhafız vardı ve bunların onu ölümsüzdü. Muhafız olarak duran ölümsüzler mi? Lu Feng bunun inanılmaz olduğunu hissetti. Öğretmeni Turyan İmparatoru o kadar abartılı değildi ve ölümsüzler normalde gururlu savaşçılardı. Güçlü bir varlığa boyun eğseler bile kapıyı gözetlemeleri emredilse normalde bunu kabul etmezlerdi. Özel bir neden olmadığı sürece. Lu Feng hemen Tüy Sarayı'na doğru büyük bir adım attı. Tüy Sarayı'nın 1. katı ana salondu, inanılmaz görkemliydi, göz kamaştırıcı bir manzaraydı, salonun tamamı altın ve siyahtı, birbiriyle uyumlu iki renk. Lu Feng bir ışık huzmesi haline geldi ve salona uçtu. Bir süre sonra yukarıdaki tahtta göz kamaştıran bir silüet gördü ve aşağıda iki tarafta da birçok başka silüet oturuyordu. Selamlar gökyüzü tüyü imparatoru. Lu Feng saygıyla eğildi. Gerçek Yan iyi bir öğrenci topladı. Yukarıdaki tahtta göz kamaştıran silüetten bir ses yankılandı. Sesi tüm salonda gürledi. Tek başına bu salonun uzunluğu ve genişliği 100 kilometreye yakındı. Teorik olarak sesinin seyahat etmesi için gereken süre çok uzundu. Ancak ağzını açtığı anda sesi her yerde yankılandı. Lu Feng ancak o zaman başını kaldırdı. Tahttaki göz kamaştırıcı silüeti gördü. Altın sarısı uzun saçları vardı ya da gözlerinde bir parça yeşil mavisi vardı. Alnındaki tek altın rengi dikey gözüydü. Yüksek bir burun köprüsü ve ince dudakları vardı. Ancak aşağıya baktığında, Lu Feng yukarı baktığında önünde sonsuz bir boşluk hissi olduğunu hissettirdi. Bu doğal güç, bilinç sizce başkalarının teslim olmasına neden oldu. Ne kadar korkunç bir varlık, gerçekten de öğretmenim ile aynı seviyede bir varlık. Lu Feng içten içe şok oldu. Biri gerçek Yan ve gökyüzü tüyü imparatoru seviyesine ulaştığında, sanal evrende bile evren ülke liderleri olmaya en yakın varlıklar, artık herhangi bir ülke liderinin veya şövalyenin emri altında olmayacaklardı. Zaten bu seviyeye son derece yakın oldukları için artık bu tür diğer varlıklara güvenmeleri gerekmiyordu. Yanında, Lu Feng'in bakışları döndü. Tahtın altındaki iki tarafta toplam 24 kişi oturuyordu. Hepsinin farklı görünümleri vardı. Bazıları uzun ve sağlam, bazıları güzel, bazıları soğuk. Ancak Lu Feng'in kıdemlileriyle yaşadığı uzun süreli ilkel kaos deneyimine göre şu sonuca varabilirdi. Önündeki bu 24 kişinin muhtemelen hepsi ölümsüz seviyedeydi. 10.000 siyah etiketinizi çıkarın. Tahttaki göz kamaştıran silüet bunu söyledi. Evet. Lu Feng el salladı ve hemen bir grup siyah etiket ortaya çıktı. İblis Dağı kurallarına göre 10.000 siyah etiket topladın, dolayısıyla büyük bir ödül almaya hak kazandın. Gökyüzü tüyü imparatoru aşağıdaki minik silüete baktı ve kayıtsızca şöyle dedi, şimdi sana aralarından seçim yapman için 3 ödül vereceğim, yalnızca birini seçebilirsin. Bunu söylediği an,
Aşağıdaki 24 ölümsüzün ifadeleri biraz değişiyor gibi görünüyordu, ancak hepsi ses çıkarmaya cesaret edemedi. 24 kişiden yetkili Po'yu şöyle düşündü. Lord gökyüzü tüyünde neler oluyor? Normalde sadece bir hazine vermiyor mu, neden bu serseriye seçim şansı veriyor? Po'yu içten içe son derece tatminsizdi ama tek bir ses bile çıkarmaya cesaret edemiyordu. Gökyüzü tüyü imparatorunun sözü kanundu, biri ona karşı geldiği anda sonuç muhtemelen ölümdü. Bölüm 603 3 ödüller. Lo Feng normalde yalnızca bir ödülün verildiğini bilmiyordu, ona göre 3 farklı ödül arasından seçim yapabilmesi normaldi. 3 ödül mü? Lo Feng tahttaki gökyüzü tüyü imparatoruna beklentiyle baktı. Birinci hazine krizalit zırhıdır. Gökyüzü tüyü imparatoru yavaşça tahtının zirvesinde konuştu. Krizalit zırhı ölümsüzler arasında en sevilen zırhlardan biridir, savunma yetenekleri kötü değildir. Eğer seviye 1 veya 2 bir sektör lordu onu kullanırsa, her türlü saldırıya karşı tamamen savunma yapabilir. Ölümsüz seviyede, bir ruh saldırısı olmadığı sürece, sen bir ruh okuyucusun, savunmaya ne kadar odaklanmalısın. Bu zırh sana çok yakışacak. Lo Feng duyduğunda şok oldu. Eğer birinci seviye bir sektör lordu bu zırhı giyerse bu, bir ruh saldırısı olmadığı sürece, ölümsüz seviyenin altındaki her şeye karşı tam bir savunmaya sahip olmaya benzer miydi? Gerçekten de ölümsüzler arasında favori bir zırhtı. Babata da bilincinin içinde bağırdı. Krizal zırh, Lo Feng, öğretmeninizin o zamanlar bulutla temas eden asmasını ölümsüz seviyeye geliştirdikten sonra tüm bu zırhlara ihtiyacı yoktu. Aksi takdirde, sizin için bile öğretmenim, bu krizalit zırhı fena değil. Açık artırma fiyatı genellikle 800.000 ila 1 milyon karışık elemente ulaşıyor. Lo Feng duyduğunda şok oldu. 800.000 ila 1 milyon karışık element mi? Kara Ejder Dağı yıldız alanının toplam fiyatı yalnızca 300.000 ila 1 milyon karışık element civarındaydı. Peki bir zırh aslında uçsuz bucaksız yıldız alanından daha mı değerliydi? İkinci ödül, avuç içi büyüklüğünde alevsiz altındır. Ağırlığı yaklaşık 3,1 tondur. Gökyüzü tüyü imparatoru devam etti, alev boşluğu altını son derece değerli bir silah malzemesidir. Ölümsüz seviyeye ulaşmadan önce bazı ruh silahları ve benzerleri satın alabilirsiniz. Ancak ölümsüz olduktan sonra, yarattığınız tekniklere uygun silahlar inşa etmeniz gerekecektir. Alev boşluğu altını, silah yapımında kullanılan son derece nadir bir malzeme sınıfına aittir. Lo Feng gözlerini kırpıştırdı. Malzemenin avuç içi boyutunda mı? Üçüncüsü nakit. Gökyüzü tüyü imparatoru tahtında şunları söyledi, bu krizalit zırhı ve alev geçersiz altının her ikisi de yaklaşık 500.000 karışık element değerinde, dolayısıyla üçüncü ödül 500.000 karışık element nakit. Eğer önceki iki seçenekten memnun değilseniz, nakit para seçebilirsiniz ve sonrasında ihtiyacın olan her şeyi satın alabilirsin. 3'ten sadece birini seçebilirsin. Gökyüzü tüyü imparatoru Lo Feng'e baktı, seç. Onun emrindeki diğer 24 resmi seviye ölümsüzün hepsinin ifadeleri değişti, hepsi içten içe şok oldu. Gökyüzü tüyü imparatorunu son derece uzun süredir takip ediyorlardı, onun bu kadar çok konuştuğunu görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Büyük ödül aslında sanal evren şirketinin tercihleri arasında sabitlenmiş bir şeydi, genellikle tesadüfen en yakın ödüle yakın bir ödül seçerlerdi, sadece 10.000 siyah etiketi toplayanları tatmin edecek miktar. Ancak bu sefer, ilk olarak, gökyüzü tüyü imparatoru 3 ödül aldı, bu yeterince şok ediciydi. Krizalit zırhı, hatta ölümsüzler bile onun için yarışacak ve savaşacaktı. Eğer Lo Feng onu kullanırsa ölümsüz seviyesine ulaşana kadar onu sonuna kadar kullanabilirdi. Alevi geçersiz altın, daha da nadir ve değerliydi, hatta gökyüzü tüyü imparatorunun kendisi bile onun nadir ve çok değerli olduğunu söylemişti. Sadece bir avuç kadarı bile bu kadar değerliydi. Son olarak nakit. Aslında karşılaştırıldığında nakit 3 seçenek arasında en berbat olanıydı, ancak gökyüzü tüyü imparatoru, eğer Lo Feng 2 seçenekten memnun kalmazsa
parayı gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak için kullanabileceğini söylemişti. Bunların hepsi tamamen Lo Feng'in iyiliği içindi. Gökyüzü Tüyü İmparatoru'nun birine bu kadar nazik davrandığını nadiren görmüşlerdi. Babata, hangisini seçmeliyim? Lo Feng içeriden sordu. Her ne kadar içinde bir fikir olsa da tecrübesi ve bakış açısı daha zayıftı, Babata çok daha fazlasını görmüş ve deneyimlemişti. Krizalit zırhına şu anda ihtiyaç yok, çünkü bulutla temas eden asmayı hızlı bir şekilde sektör lordu seviyesine yükseltebiliriz, onu sektör lordu seviyesine kadar beslemek zor değil, ölümsüz olmak için. Ölümsüz hale geldiğinde, geçmişinizle birlikte ve sanal evren şirketinden gelen destek seviyesi, muhtemelen krizolit zırhından bile daha iyi olacak. Ve bulutla temas eden asmanızı ölümsüzlüğe dönüştürmenin bir yolunu bulduğunuz anda, krizolit zırhına artık ihtiyacınız kalmayacak. Tırnak işareti. Nakit konusuna gelince, zaten ona ihtiyacın yok. Öğretmeninizin hesabının tamamı bankada olduğundan, oraya etki alanı lordu seviyesinde, herhangi bir yıldız alanındaki evren galaksi bankalarından herhangi birine gittiğinizde, onun mirasını geri alabilirsiniz. Dolayısıyla, nakit sıkıntısı çekmezsiniz. Şu anda senin için en önemli şey alev boşluğu altını. Gökyüzü Tüyü İmparatoru hem krizolit zırhının hem de alev boşluğu altınının 500.000 karışık element değerinde olduğunu söylese de şunu söylemeliyim ki, Gökyüzü Tüyü İmparatorunun konumuna son derece saygı duyulur, dolayısıyla bu eşyaları 500.000 karışık element karşılığında elde edebilir. Gerçekte, daha önce de belirttiğim gibi, krizolit zırhı 800.000 ila 1 milyon karışık element arasında müzayedede satılıyor ve alevsiz altın ise 1,5 milyon ile 2 milyon karışık element arasında açık artırmada satılıyor. Babata dedi. Alev geçersiz altını neden krizolit zırhından bu kadar pahalı? Ve Gökyüzü Tüyü İmparatoru neden bunları yalnızca 500.000 karışık elemente satın alabiliyor? Lo Feng merak ediyordu. Çünkü alevsiz altın son derece nadir ve azdır. Neredeyse tamamı mutlak varlıklar tarafından alınmıştır. Babata şöyle dedi, bir malzeme ne kadar nadirse o kadar pahalı olur. Belki Gökyüzü Tüyü İmparatoru onu satın alabilir ama diğer ölümsüzler, miktarın 2 katını ödemeye istekli olsalar bile bunu başaramazlar. Satın al. Karşılaştırıldığında etrafta o krizolit zırhından çok daha fazlası var. Ayrıca Lo Feng, eninde sonunda kendi uygun tekniklerini yaratman gerekecek, bu her güçlü savaşçının yürümesi gereken bir yol ve normalde sektör lordu seviyesinin zirvesinde kendi tekniklerini yaratmaya başlayacaksın. Bu sırada zamanla kendi silahlarınızı yapmak için malzeme aramaya başlayacaksınız. Babata dedi. Gökyüzü Tüyü İmparatorunun sergilediği 3 ödül gerçekten de 24 resmi seviyedeki ölümsüzleri şüpheye düşürmüştü. Lo Feng'in onu bu hale getirmek için nasıl bir geçmişi vardı? Gerçek Yan İmparatorunun öğrencisi mi? Sadece bu olamaz. Sonuçta statü açısından Gökyüzü Tüyü İmparatoru neredeyse gerçek Yan'a eşitti. Onunla iyi geçinmeye gerek yoktu. Ve Skifyatter'in karakteri son derece gururluydu, hatta evrenin bazı ülke liderlerini pek de umursamıyordu. Ondan daha güçlü olsalar bile, Gökyüzü Tüyü İmparatoru en büyük tekniğini ortaya çıkardığında, eğer gerçekten kaçmak isteseydi, evrenin ülke liderleri bile onu öldürmekte zorlanırdı. Aslında uçsuz bucaksız evrende, evren ülkesi liderleri olmaya son derece yakın görülen grup, imparator seviyesindeki ölümsüzler, topyekün bir mücadelede evren ülke liderlerine rakip olamayabilirler. Ancak hepsinin evrene hükmetmelerine olanak tanıyan kendi büyük yetenekleri vardı, yine de kesinlikle savaşta hayatta kalma yetenekleri vardı. Evrenin ülke liderlerine güvenmelerine gerek kalmamasının nedeni de buydu. Lord Gökyüzü Tüyü, ikinci ödülü, Flamboyant altını seçeceğim. Lo Feng saygıyla söyledi. HMPH. Tahtın altındaki yetkili Poyu kaşlarını çattı ve soğuk bir şekilde homurdandı. Bu evrenin 9. seviye serseri aslında alev boşluğu altının 3'ün en iyi seçimi olduğunu biliyor. HMPH, o son derece şanslı olmalı. Poyu, Lo Feng'den hiç hoşlanmamış görünüyordu. Haha. Yukarıdaki tahtta, Göktüyü İmparatoru yüksek sesle güldü. Pekala, bu alevsiz altın parçası senin.
Bir atışla, içinde bir miktar altın parıltısı bulunan tamamen şeffaf kristal parçası anında uzaydan geçti ve Lo Feng'in önünde belirdi. Tanrım, ışınlanma mı? Lo Feng şok olmuştu. Bunu çok net bir şekilde gördü. O kristal gökyüzü tüyü imparatorunun elinden kaybolup hemen önünde belirdi. Her ne kadar evren alanıyla rezonansa girebilse de, onun dalgalarını yalnızca hafifçe hissedebiliyordu. Şeytan Dağı görevini tamamladıktan sonra ilkel bölgeye dönmelisin. Gökyüzü tüyü imparatoru dedi. Lo Feng bu alevsiz altın parçasını gözlemlemeyi umursamadı, onu hemen uzay yüzüğünde tuttu ve saygılı bir şekilde cevapladı, evet, birkaç yıldır ilkel bölgeye girmeme rağmen tüm bunları harcadım. Yıllarca İblis Dağı'nda kaldım. Bu yüzden bir kez bile ilkel bölgeye girmedim. Seni doğrudan oraya gönderecek bir evren gemisi ayarlayacağım. Bitirdikten sonra gökyüzü tüyü imparatoru tahttan kayboldu. Bir süre sonra, Lo Feng, gökyüzü tüyü imparatorunun kendisi için özel olarak ayarladığı evren gemisinde oturuyordu. Şeytan Dağı'ndan çok uzakta olmayan, özel olarak temizlenmiş bir uzay bölgesinden ayrılırken, hızlanmaya ve evren transferine girmeye başladı. Bu gök tüylü imparator kesinlikle nazik. Lo Feng kabinde oturdu ve elini çevirerek 3,1 tonluk avuç içi büyüklüğündeki şeffaf metali ortaya çıkardı. Tüm metal berrak bir kristal gibiydi, kristalden bile daha şeffaftı. Eğer fark edilmediyse, neredeyse hava gibiydi, sadece içinde çok ince altın izleri vardı. Alevi altın rengine sürttü, o zaman bile etrafındaki boşluğun hafifçe dalgalandığını hissedebiliyordu. Ne tuhaf bir metal. Lo Feng içten içe şok oldu. Hemen bilincinin bir parçasını sanal evren ağına gönderdi, öğretmeni Turian Emperor'a bir mektup göndererek ona alev geçersiz altını elde etmesi ve ödül seçimleri veya benzerleri hakkında her şeyi anlattı, doğal olarak tüm süreci açıkladı, çünkü hissetti o göktüğü imparatoru inanılmaz derecede arkadaş canlısıydı. Bir süre sonra öğretmeninden bir cevap aldı. Lo Feng bakmak için açtı. Öğretmeniniz bir zamanlar gökyüzü tüyünün hayatını kurtarmıştı, ancak evrende bunu bilen çok az kişi var. Bunu yaymayın. Gök tüyü imparatoru için itibar çok önemlidir. Eğer ona saygı duyarsanız, size 10 katını geri verecektir. Öğretmenim, çok kötüsün. Lo Feng rol aldı. Yani normalde bir insan ne kadar gururluysa o kadar fazla borç alamazdı. Üstelik hayatının bir başkası tarafından kurtarılmasının borcu mu? Benim bu öğretmenim patlayıcı ve açık sözlüdür, pek çok kişi gücendirdiğini duydum. Hatta bana, Alan Lord'u seviyesinde olup bir bölgenin valisi olduğumda dikkatli ve basiretli olmamı söyledi. Ancak şu anki görünüşe bakılırsa, gerçekten de düşmanları var, onun da her yerinde dostları var. Ve çok güçlü dostları var. Lo Feng iç geçirdi ve gülümsedi. Zaman geçti, 3 ay sonra evren gemisi nihayet ilkel bölgeye girdi. Gemi, evren transferinden geçtikten ve gerçek evrene yeniden girdikten sonra, ilk bölge dahilerinin çekirdek yaşam alanına ulaşmadan önce yarım gün boyunca uçtu. Majesteleri Lo Feng, ileride dahilerin yaşadığı 113 villa yatıyor. İleri işaret eden 3 çift gümüş kanadı olan uzun ve sağlam bir adam olan dış simülasyon, Lo Feng'in uzaktaki 136 yıldızı görmesine de olanak tanıdı. Devasa 136 yıldız uzayda sürekli dönüyordu, inanılmaz derecede gizemliydi. Lo Feng izledi, aniden Tianxi Sarayı'nın liderinin 9 siyah alev gezegenini ve uzay yasalarını gösteren görüntüsü zihninde belirdi. Oldukça benzer. Lo Feng, 136 yıldızın hareketini hissetti, onların uzay yasalarının harikalarıyla rezonansa girdiğini hissetti. Doğal olarak kendi uzaylarını oluşturan bu 136 yıldız, burada yaşayan dahiler inanılmaz derecede güvende. Evren ülkesi lideri seviyesindeki savaşçıların bile bu boşluğa girmelerinin hiçbir yolu yok. Gümüş kanatlı adam güldü ve şöyle açıkladı, bu aynı zamanda sanal evren şirketinin sonraki nesillere hazırlanmak için sayısız miktarda enerji ve kaynak harcadığı bir şey. Lo Feng içten içe şok oldu. 136 gezegen kendi uzayını mı oluşturuyor? Bölüm 604, Lo Feng'in planı.
Uzaydaki 136 gezegen çok gizemli bir şekilde dönüyordu, evrenin en büyük iki yasasını örüyordu. Zaman ve uzay, sadece bu 136 gezegenin kendi zaman ve uzayında hep birlikte var olmasına izin veriyordu. Her ne kadar çıplak gözle görülebilseler de gerçekte gözün görebildiği şey sadece bir yanılsamaydı. Gümbürtü. Uzay dalgalandı, 1000 metre uzunluğunda güzel bir altın evren gemisi havada belirdi. Hepinize teşekkür ederim ve Lord Gökyüzü Tüyü İmparatoruna da teşekkür etmeme yardım edin. Başka bir evren gemisinin kabin kapısında Lo Feng, gümüş kanatlı adama ve diğerlerine veda etti, ardından bir ışık huzmesi haline geldi ve tamamen altın evren gemisine doğru uçtu. İki gemi arasında 10.000 kilometreden fazla mesafe vardı. Lo Feng bir nefesle çoktan o güzel altın geminin girişine ulaşmıştı. Orada inanılmaz enerjiler yayan 3 güçlü savaşçı duruyordu. Lo Feng bunlardan yalnızca birini tanıdı, Kelo'dan Dilan. Majesteleri. Dilan bağırdı. Dilan. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Majesteleri Lo Feng, ilkel bölgenin 9. alanına hoş geldiniz. Diğer iki ölümsüzden biri, gümüş rengi uzun saçları ve gümüş gözleri olan güzel, yalın ayak bayan gülümsedi. 9. mekana kara dönem alanı da denir, orası tüm dahilerin kaldığı yerdir. Lütfen gemiye girin. Sizi yaşam odalarınıza gönderiyorum. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı, gemiye girdi. Bu gemi özel olarak sadece karşılama ve gönderme için kullanıldı, bu nedenle tasarımı ve iç mekanı tamamen abartılı ve lükstü, lüks seviyesi evrendeki normal zenginler arasında görülemeyecek bir şeydi ve Lo Feng gibi insanlar arasında görülemezdi. Miras anılarını görmüş, hazine sandığını görmüş, geminin tasarımının ve iç kısmının ne kadar lüks olduğunu ancak onlar anlayabilmişti. Geminin karşılama salonunda Lo Feng ve diğerleri orada durup dış simülasyona baktılar. Gümbürtü. Gemi harekete geçti ve hızla 9. boşluktan uçtu. Ah! Lo Feng, önceden sadece sürekli hareket eden 136 gezegeni görebildiğini fark ettiğinde şok oldu, ancak gemi bu alana girmeye başladığında Lo Feng açıkça görebiliyordu, bu 136 gezegen bu alanın içinde ve onların merkezinde dönüyordu. Hepsi inanılmaz derecede göz kamaştıran devasa bir kıtaydı. Bu yüzen kıtanın pek çok güzel sarayı vardı. Ne kadar gizemli! Lo Feng bağırdı. Buna siyah dönem uzayı deniyor, bu devasa yüzen kıtaya da siyah dönem kıtası deniyor. Gümüş gözlü kadın gülümsedi ve şöyle açıkladı, dış dünyadan sadece 136 gezegeni görebiliyoruz. Siyah dönem kıtasının en önemlisini göremiyoruz. Bütün dahiler o kıtada kalıyor. Elbette. Bu alan, en pahalı yaman olan inşaat 136 siyah dönem gezegeninden geldi. Gümüş gözlü kadın gülümsedi ve şöyle açıkladı, bu 136 gezegenin hepsi insan yapımı, hepsi inşa etmek için büyük miktarlarda zenginlik ve hazineler harcayan sanal evren şirketinden oluşuyor, birçok dahi neslin burada kalmasından sonra güvenlikleri son derece yüksek. Daha da önemlisi, diğer ırklardan savaşçıların onları öldürmek için buraya dalmalarını engellemeliyiz. Lo Feng nefesini tuttu. İnsanoğlu gezegen mi yaptı? Bu çok da zor olmadı. Peki sanal evren şirketinin çok büyük bir miktar olarak gördüğü bir şey mi? Bu çılgıncaydı. Bu 136 siyah dönem gezegeni otomatik olarak dönüyor ve bu bölgenin alanını oluşturuyor. Gümüş gözlü kadının yüzünde bir gurur duygusu vardı, saldırmaya ve içeri dalmaya çalışan herkes buradaki boşluk tarafından engellenecek, tüm saldırılar 136 gezegene yönlendirilecek ve dağılacak. Bir ölümsüzün saldırısının kesinlikle hiçbir etkisi yok bu alanda, bir grup evren ülke liderinin bile buraya girme şansı yok. Lo Feng duyduğunda şok oldu. Sanal evren şirketinin gücü, kendi gücü ve konumu arttıkça, başkalarıyla daha fazla etkileşime girdikçe, onların ne kadar güçlü olduklarına dair yavaş yavaş daha net bir fikir edinmeye başladı. Kan Nehri kıtasındaki güçlü canavar tanrısı gibi o da sonunda düşmedi mi? Kan Nehri kıtasının tamamı gözetim altında değil miydi? İblis Dağı gibi, İblis Notu mirası da gerçekten çok güçlüydü. Ancak onu geride bırakan güçlü kadim varlık, sanal evren şirketine karşı o da geri adım atmamış mıydı? Evrenin birçok gizli bölgesi ele geçirildi. İnsanlık hala evrenin zirve ırklarından biriydi.
İnsanlığın 5 büyük devinden biri olan sanal evren şirketi gerçekten de inanılmaz bir güçtü. İlk bölgenin 9. uzay karası dönemi kıtası son derece genişti, her dehanın alanı 1 milyon km'ye yakındı. Doğal olarak Dylan'ın koruma ekibi Lofeng'in bölgesinde onunla birlikte kaldı. Lofeng bölgeye girdiğinde bilincinin bir parçasını sanal evrene gönderdi. Sanal evren, Yuxiang Dağı ilkel bölgesi, Lofeng'in eğitim alanları. Yükselmek. Lofeng geniş eğitim alanında duruyordu, arkasında koyu altın renkli uzun çubuk sayısız altın ışık saçıyordu. Aynı anda Lofeng, ruh enerjisi genliği 3200'ün üzerine çıkan bir ruh okuyucu kontrolörü olarak ruh enerjisini inanılmaz bir seviyeye kadar kontrol etti. Nansen'in silahlanması eskisinden çok daha kolaydı. Gümbürtü. Etrafı saran gökyüzü ve toprak değişti, sonsuz bir bıçak dünyası haline geldi. Yoğunlaşın. Lofeng usulca söyledi. Hemen önünde yoğunlaştırılmış bıçak enerjisinden bir iplik oluştu, ardından dağıldı ve aynı anda 500 metre ötede bir başkası oluştu. Başarılı bir şekilde oluştuktan sonra dağıldı. Daha sonra 1 kilometre uzakta bir başkası oluştu. Bıçak dünyası alanında, bıçak enerjisinin iplikleri dağılmadan önce yoğunlaştı. Kılıç enerjisi her yerde mevcut. Bıçak dünyasının 2. seviyesi. Her yerde bulunma. Haha. Lofeng gülümsedi, anında kılıç dünyası dağıldı ve sayısız altın ışık hızla sırtındaki koyu altın rengi uzun çubuğa geri döndü. Demon Lord Mountain'de 12 yıl geçirdim, her ne kadar hukuk anlayışım biraz gelişmiş olsa da, bu Halablade dünyasının her yerde bulunma seviyesine ulaşmam için yeterli değil. Lofeng mutluydu, 3,200'ün üzerindeki ruh enerji genliğimle, bu normal sınır olan 100'ün 32 katıdır. Bu 32 kat ruh enerjisi, her yerde bulunma seviyesine kolayca ulaşabilmemin tek nedenidir. Göksel Köprü'nün 8. katına çıkmaya çalışırsam muhtemelen başarabilirim. Lofeng düşündü. Şu anda sadece Göksel Köprü'nün 8. seviyesini geçen evren seviyesindeki dahi Fate Uo vardı. Ve İblis Notu dağından yeni dönmüştü. İblis Notu mirasının yuvasının çalınmış olması gerçeği onun köprüyü denemesi için gerçekten kötü bir zamanlamaydı çünkü 8. seviyeye geçerse herkes hemen anlardı. Ayrıca 8. seviyeye geçecek güce sahip olması hemen bunu denemesi gerektiği anlamına gelmiyordu. Yeterli güce sahip olsanız bile hem 8. hem de 9. sırayı arka arkaya geçmek daha iyi olacaktır. Tıpkı Kurt Adam Kelofu'nun 8. seviyeye geçme gücüne sahip olduğu ama asla bunu denemek için acele etmediği gibi. Çalışmaya. Lofeng hızla eğitim alanını terk etti ve bir ışık huzmesi haline gelerek balkondan çalışma odasına girdi. Masasının önünde otururken dizüstü bilgisayarına baktı, bazı tehlikeli seviyedeki görevleri, imkansız seviyedeki görevleri ve bunlarla ilgili bilgileri gözden geçirdi. Bir ilkel bölge üyesi olarak araması gereken otorite eskisinden çok daha yüksekti, önceden gizli bilgilerin çoğunu göremiyordu, şu anda çok daha fazlası onun için mevcuttu. Her 100 yılda bir yalnızca 10 görev alabilirim. Ve buradaki 100 yıl, eleme mücadeleleri arasındaki 100 yılı ifade ediyor. Lofeng şöyle düşündü. Savaşlardan sonra önümüzdeki 100 yıl içinde en fazla 10 görev daha üstlenebilirim. Bu 10 görevden sonra sanırım çekirdeğim sektör lordu seviyesine ulaşmış olurdu. O zaman geldiğinde dünya bedenim etki alanı lordu seviyesine ulaşacak. Lofeng'e göre dünya bedeni her an etki alanı lordu seviyesine geçebilir. Ancak başarıya ulaştığı anda sanal evren şirketi tarafından gönderilecek, normalde kendi evren ülkelerine vali olarak yerleştirileceklerdi. Böyle bir güce sahip olmanın pek çok faydası olmasına rağmen, evren seviyesindeki dahilerin görev alma ayrıcalıkları artık orada olmayacaktı. Evren seviyesinde kalmak mı? Lofeng asla diğerleri kadar uzun süre kalmayı düşünmemişti. Altın boynuzlu yaratığın evrim hızı göz önüne alındığında, onu daha fazla uzatmama gerek yok. Lofeng şöyle düşündü ve köken yasalarını anlamak sektör lordu seviyesinde en kolaydır. Altın boynuzlu canavar sektör lorduna doğru ilerlediği an, yasayı anlama hızım patlayacak ve son derece hızlı bir şekilde artacak. Sektör lordu seviyesi yasaları incelemek için en kolay dönemdi. Uçsuz bucaksız evrende, yasaları anlayan normal alan lordları zaten kötü dahiler olarak görülmüyordu.
Ancak sektör lordları yasaları anlayabiliyordu ve bu, işlerin doğal bir düzeniydi. Kara Ejderha'da yıldız tarlasında bile, o küçük küçük yıldız tarlalarının içinde, kanunların kendisi tarafından tanınan birçok sektör lordu vardı. Söylemeye gerek yok, sektör lordunun kavrama hızı gerçekten çok hızlıydı. Sektör lordlarının, pek çok yararlı koşula sahip olan kanunları anlaması, zaman sektör lordunun, ölümsüzlüğe ulaşmak için hiçbir acelesi olmadan, bu seviyede bu kadar uzun süre kalmayı seçmesinin nedeni de buydu. Buradan, Lo Feng sektör lordu dönemine adım attığı an gerçekten patlama zamanı gelmişti. Açıkçası iç dünyanın sürekli olarak metal yutması ve gelişmesi nedeniyle, sektör lordu seviyesine ulaşmasından yalnızca 60 ile 70 yıl uzaktaydı. İlk bölgede toplam 6 tehlikeli seviye görevi var. Onları tek nefeste bitireceğim. Lo Feng kendinden çok emindi, E9 lazer silahı ve altın boynuzlu canavar olan Mosha gövdesiyle tehlikeli seviye görevlerini tamamlamak zordu. Tehlikeyi kendisi bulmayı seçmediği sürece kesinlikle sorun yok. Tehlikeli seviyedeki görevler tamamlandıktan sonra imkansız seviyeleri yapacağım. Fakat bu görevler dahilinde bazı özel karşılaşmalar olabilir, ancak bu karşılaşmaların her biri son derece tehlikeli olabilir. En son Demon Lord Mountain'de yeterince şanslıydım. Bir dahaki sefere öyle olmayabilir. Lo Feng içinden kendini uyardı, gücüne göre hareket etmesi ve açgözlülüğü tarafından kör edilmemesi gerekiyordu. Lo Feng imkansız seviye görevini daha önce kabul etmişti, bu yüzden toplam 18 tane olduğu konusunda oldukça emindi. Sanal Evren şirketinin gizli bölgelerinde ikisi birincil bölgede olmak üzere toplam 4 tane vardı. Birinci görev, Araf uçurumuydu, görevin ödülü 1 milyon puandı, hem en yüksek hem de en zor görevdi. Diğeri ise 6. görev olan Karışıklık Galaksisiydi, ödülü 500 bin puandı, İblis Dağı'ndan biraz daha tehlikeliydi. Önümüzdeki 10 yıl içinde, önce 6 tehlikeli seviyedeki görevi tamamlayacağım ve ardından İblis Dağı'ndan sadece biraz daha tehlikeli olan imkansız seviyeli Confusion Galaxy görevine geçeceğim. Lo Feng çalışma odasında oturdu ve net bir şekilde planını yaptı. Bu görev serisinden sonra gücüm biraz artmalı. Araf uçurumuna girişmek için en iyi zaman, altın boynuzlu canavarın ve Mosha klanının bölgeye girdiği zamandır. Lord seviyesinde, o zaman en zor göreve girişeceğim. Lo Feng başını salladı. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Sanal Evren şirketi tarafından vali olarak gönderilecekti. Bölüm 605, Beklenmedik haberler. Lo Feng'in işleri yapma yöntemi çok basitti, bir yola karar verdiğinde doğal olarak daha fazla zaman kaybetmedi. O gün hemen tehlikeli seviye görevine başvurdu. Pek çok tehlikeli seviye görevi Lo Feng birbiri ardına tamamladı. 6 tehlikeli seviye görevi, tamamı ilk bölge içindeydi, dolayısıyla gemilerde oturarak harcanan zaman miktarı daha kısaydı, onları farklı hızlarda hızlı bir şekilde tamamladı. Bu 6 tehlikeli seviye görevi, Lo Feng ikisinden büyük sırların izlerini keşfetti. Yardım edilemezdi. Tehlikeler çok fazlaydı. Biri Vaze gezegeni, diğeri kadim tanrı tapınağı olan bu iki tehlikeli seviye görev dünyasında, Lo Feng büyük sırların izlerini buldu ve dikkatlice araştırmaya gitti. Vaze gezegenindeki en gizemli ve önemli ata tanrısı mezarı, büyük bir ölümsüz grup tarafından korunuyordu. Lo Feng'i o kadar korkuttu ki, ölümsüzlerden herhangi biri tarafından keşfedilmesin diye yanına gitmeye bile cesaret edemedi. Etki alanı Lord'u seviye 9 altın boynuzlu canavarla ne kadar mücadele ederse etsin, bir ölümsüz muhtemelen onu tek vuruşta öldürebilirdi. Antik tanrı mezarının en dıştaki tehlikeleri düşüktü, Lo Feng'in görev gereksinimlerini kolayca tamamlamasını sağladı, ancak Lo Feng araştırırken içindeki büyük sırrın içinde birçok tehlike vardı. Lo Feng daha sonra Mosha klanını dikkatlice istila etmek ve aramak için kullandı.
Mosha klanının klonlama konusundaki doğal yeteneği gerçekten çok muhteşemdi. Sadece tek bir hareketle Lo Feng'in ana vücudu dışarıda kalırken Mosha bedeni tehlike bölgelerine girerken neredeyse kaplanın ağzından önce yiyecek arar gibi orada bir tane elde etmeyi başardı. Son derece değerli özel arter yaprağının değeri alev boşaltımından daha az değildi. Bu yaprağa mor yüzağ yaprağı adı verildi ve birçok özel kullanımı vardı. En iyi kullanım, onu ölümsüz seviyedeki bitki yaşam formuna beslemekti. Normalde 2 milyon karışık element için açık artırmayla satılırdı. Tabii ki, o tek yaprağı elde etmek onun için son derece tehlikeli ve riskliydi. Lo Feng daha fazla sorun çıkarmaktan korkuyordu. Bu yüzden hemen antik tanrı mezarını terk etti. Toplamda 3 yıl 6 ayda 6 tehlikeli seviye görevinin tamamını tamamladı. İçindeki 2 büyük sırrın sadece ucunu keşfetti. Toplam 95.000 puan ve mor yüzağ yaprağı elde etti. Görevlerden ne kadar çok fayda elde edilirse insan içinde o kadar açgözlülük ve hırs hissetmeye başladı. 6 tehlikeli seviyedeki görevi tamamlamak için çok çalışmıştı ama bu yine de sadece 95.000 puan değerindeydi. En yüksek döviz kurunda bile 1 puan karşılığında bir karışık element, bu sadece 95.000 karışık elemente eşdeğerdi. Ancak tek başına büyük bir karşılaşma, mor yüznet yaprağın elde edilmesi yaklaşık 2 milyon karışık element değerindeydi. Birkaç siyah ejderhada yıldızı tarlası satın almaya yetecek kadar. Lo Feng, büyük kazanç. Mor yüzağ yaprağı o zamanlar öğretmeninizin satın almak istediği ancak satın alacak bir yer bulamadığı bir şeydi. Bulutla temas eden asma ölümsüzlüğe dönüştüğünde yemesine izin vermek onu daha da zenginleştirecektir. Güç dalgalanması. Bulutla temas eden asma onu sektör lordu zirve seviyesinde yerse ölümsüzlüğe ulaşma şansı %10'dur. Babata son derece heyecanlıydı. Olasılığın yüksek olmamasının nedeni mor yüzağ yaprağının etkisinin esas olarak vücudun yapısını değiştirmesidir. 6 tehlikeli seviye görevini tamamladıktan sonra Lo Feng, imkansız seviye görevi olan karışıklık galaksisine başlamadan önce yaklaşık 3 ay dinlendi. Herhangi bir ilkel bölge üyesi en fazla 3 imkansız seviye görevi üstlenebilirdi. Lo Feng zaten İblis Dağı görevini yapmıştı. Dolayısıyla kendisine 2 tane daha kalmıştı. Planına göre ilk önce daha kolay olan karışıklık galaksisini ele geçirecekti. Zorluğun daha düşük olduğunu söylemek doğal olarak en zor imkansız seviye görevi olan Araf uçurumuna kıyaslaydı. Araf uçurumu çok tehlikeliydi. İmkansız seviye görevlerin ölüm oranı %90'dı, ancak Araf uçurumunda bu oran %99'du. Bu nedenle nesiller boyu dahiler, çok azı bunu gerçekten denedi. Lo Feng kadar kendine güvenen biri bile bunu denemeden önce Mosha klanının üyesi ve altın boynuzlu canavarın sektör lordu seviyesine ulaşmasını beklemeye karar verdi. Karışıklık galaksisi, bu geniş ilkel bölge içindeki küçük bir bölgeydi, yaklaşık olarak Samanyolu büyüklüğündeydi. Karışıklık galaksisindeki görev çok basitti, bir arama görevi. 1. 39 adet kristal taşı bulmak için, taşın detayları ekte mevcuttu, 500.000 puan ödül. Basit bir arama görevi. Aslında imkansız seviyedeki görevler için taleplerin hepsi çok basitti, bazıları hayatta kalmak kadar basit, bazıları ise arama göreviydi. Ancak tehlikeli seviye görevlerde ve zor seviye görevlerde sıklıkla görülen istekler avlanmak, eşyalar için katliam talep etmek, daha fazla öldürmeyi teşvik etmekti. İmkansız seviyedeki görevlerde, eğer biri hala açıkça öldürmeye cesaret ederse, bu sadece intihar olurdu. Lo Feng imkansız seviyedeki görevine dikkatlice başladı. Karışıklık galaksisi. Karışıklık galaksisi, tıpkı adı gibi kendisi de bir süper labirentti, çünkü yaklaşık olarak Samanyolu büyüklüğündeydi, İblis Dağı'ndan çok daha büyüktü, ölümsüzler bile 100.000 yıl harcardı ve labirentin yalnızca bir kısmını yürürdü. Çok gizemli bir yer. Lo Feng'in araştırdığına göre onun barındırdığı sırlar tek bir sır olmamalı. Nihayet 39 taşı toplayıp görevi tamamlamadan önce toplam 5 yıl 7 ay harcadı. Ancak ayrılmak için acelesi yoktu ama özünü ve bedenini güvenli bir yere sakladı ve Mosha klanının tehlikeli yerleri araştırmasına izin verdi. Mosha klanının üyesi her şeye dönüşme yeteneğine sahipti ve keşif için çok uygundu.
Lo Feng'in İblis Dağı görevini tamamlayıp İblis Notu mirasını almasının üzerinden neredeyse 11 yıl geçmişti. Sanal evren, Kara Ejderha Dağı adası, 9 yıldızlı koy. Kafa karışıklığı galaksisinin büyük sırrını ve karşılaşmasını bulamadığıma inanmıyorum. Bedenim şu anda otomat gemisinde ve kafa karışıklığı galaksisinin dış bölgelerinde güvenli bir yerde durduruldu. Mosha klanının üyesi derinlerde galaksi gizli yerleri araştırıyor. Bir yılda bulamazsam 10 yıl, işe yaramazsa 50 yıl kullanacağım. Lo Feng sessiz yol boyunca yürüdü ve kafa karışıklığı galaksisindeki durumu üzerine düşündü. Karışıklık galaksisi gerçekten de bir labirentti. Ayrıca her tarafı tehlikelerle doluydu. Mosha klanının üyesi böylece 6 kez hayatını kaybetti, ancak Lo Feng her seferinde biraz enerji harcamak ve vücudunu iç dünyasında yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Ama çekirdek iyi olduğu sürece 3 bedeni ölmeyecekti. Üçüncü. Gök gürültüsü tanrısının endişeli sesi yankılandı, sonunda geldin. İkinci kardeş, benimle tanışmak için neden bu kadar acele ediyorsun? Lo Feng gülümsedi ve uzaklara baktı, orada beyaz cübbeli kel bir gök gürültüsü tanrısı hızla yaklaşıyordu. Ne oldu? Bana gönderdiğin mektupta bunun son derece acil bir konu olduğu yazıyordu. Beni o kadar korkuttu ki hemen buraya geldim. Lo Feng gülümsedi ve gök gürültüsü tanrısına doğru yürüdü, ikisi de patikada yürüdüler ve hızla yandaki avluya girdiler. Bu gerçekten acil bir konu. Yıldırım tanrısının ifadesi endişeyi ortaya çıkardı. Konuşmak. Lo Feng bahçedeki bir sandalyeye oturdu. Bu büyük biraderle ilgili. Gök gürültüsü tanrısı dedi. Büyük kardeş? Lo Feng şok olmuştu. Sorunları çözme ve meselelerle ve insanlarla ilgilenme açısından Lo Feng, ağabeyi Hong'a son derece saygılıydı. Onun bakış açısına göre, gök gürültüsü tanrısı ya da kendisi her şeyi berbat etmiş olsa bile, Hong bu kadar sorun yaratacak tipte değildi. Konuş, neler oluyor? Lo Feng'in ifadesi ciddileşti. Ağabeyi çok uzun süre sorun yaşamayan tipteydi ama bir şey olduğu anda muhtemelen çok büyük bir şey olacaktı. Söyleyince şaka gibi geliyor. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı ve iç geçirdi. Doğru, büyük biraderin son 10 yıldan fazla süredir Ganu evren ülkesi olduğunu bilmelisin değil mi? Biliyorum. Lo Feng başını salladı. Eleme savaşlarına katılırken ağabeyi, öğretmeni zaman sektörü Lord Lo ile birlikte Ganu evren ülkesine çoktan dönmüştü. Bu 10 yıl boyunca burada, Ganu evren ülkesinde görevlendirildi. 9 büyük 1. sınıf idari gezegenden biri olan Yeşim Kubbe gezegenindeydi. Gök gürültüsü tanrısı şöyle dedi, ama orada görev yaptığı için oradaki bir kıza karşı hisler geliştireceğini kim düşünebilirdi? Şaka mı yapıyorsun? Lo Feng şaşırmıştı. Ağabeyi Hong'un bir kızla ilişkisi mi vardı? Büyük Nirvana döneminde Hong'un karısı erken ölümüne rağmen çoktan vefat etmişti. 2 kızını tek başına büyüttü. Dünyadaki konumu ve gücüyle kim bilir kaç kadın onunla evlenmek istiyordu, ne tür bir kadın görmemişti? Dahası, zihinsel durumuyla, bu mutlak seviyede, bir kızın onu gerçekten kendine aşık etmesi inanılmaz bir şeydi. Bu son derece nadir görülen bir olaydı. Ben de çok net değilim ama bu bir gerçek. Gök gürültüsü tanrısı haykırdı, büyük biraderin karakterini bilmelisin, bir şeye karar verdiği anda, dünyadaki herkes ya da evrendeki herkes nesne bile olsa, bu onu zerre kadar etkilemez. Lo Feng başını salladı. Pek çok illüzyon, on şöyle dursun, kendi inançlarını bile etkileyemiyordu. On ve o kız ilişkilerine başladıktan sonra bir şey oldu. Yeşim Kubbe gezegeni, 9 büyük idari gezegenden biri olarak, güçlü ve lüks bir toplanma yeriydi. Orada ölümsüzlerin bulunduğu ailelerin sayısı yüzlerceyi aşıyor. Yıldırım tanrısı kaşlarını çattı ve bu kızın geçmişi çok büyük, ailesi Hong'un onunla birlikte olmasını zorla reddetti. Bu ne şakası? Lo Feng sorguladı. Jowherd ve dokuma hizmetçisi mi? Evrende, en üst düzeydeki süper ailelerin içinde bile normalde aşağıdaki ilişkiler pek umursanmıyordu. Tam tersi. Eğer biri mutlak bir savaşçıyla tanışırsa, kızını evlenmeye göndermeyi tercih eder. Çünkü güçlü bir savaşçının soyu normalde güçlü olur. Bu, evrenin güçlü erkeklerinin birçok kadınla evlenmesine ve güçlü kadınların da birçok erkekle evlenmesine neden oldu.
Özel durumlar olmadığı sürece. Mesela bir ölümsüzün aniden bir kıza aşık olması ve ondan hoşlandığını söylemesi gibi. Bu nedenle aile, bu ölümsüzden korktuğu için doğal olarak kızın başkalarıyla birlikte olmasını engelleyecekti. Ancak bu tür durumlar son derece nadirdi. Neden onları durdurdular? Lo Feng şüpheyle sordu, kıza güçlü bir varlık mı aşık oldu? Hayır. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı, ben bu düzeyde bir sorun bulamadım. Büyük birader kendisi de söylemedi, onları durduran sadece aile. Lo Feng kaşlarını çattı, ne demek istediğini anlıyorum. Yani başka engelleyici bir güç yok, sadece aile onları bir arada istemiyor mu? Sağ. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı. Sebebi nedir? Lo Feng sordu. Fikrim yok. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı, o kızın ailesi bize bir açıklama yapmak istemiyor. Hangi aile bu? Ailenin arkasındaki ölümsüz kim? Söyle bana. Lo Feng kaşlarını çattı ve düzgünce araştırmaya hazırlandı, çünkü bu mesele abi onu ilgilendiriyordu, ne olursa olsun yardım etmesi gerekiyordu. Bu bölümün sonuna geldik, her ne kadar sürçülisan ettikse affola.